bugün başka bir seni konuşacağız. Disney Plus'ta yayına girdi. Şimdi 5,5 aylık, işte daha 9... Benim de 15 aylık oldu. 15 Evet, aylık. evet. Daha işte doğacak olanlar var tabii setin içerisinde Tabii. de. Tabii, kim bilir. Ondan sonra kim bilir neler olacak tabii ki. Bir de bir taraftan sette de çocuklar var. Hani o aslında böyle şey çok iyi tamamlanmış o süreç gibi de görünüyor bir taraftan. Bir de evet Çocukların 3 çocuklu bir aile Evet, üç oynuyorduk çocuklu. orada. Evet. Evet. Yani İyi. Niye Doğru üç filme çocuklu bir gelmiş. aile yazdın? Bence Ya Giray biz- da bunu bol bol düşünüyor. Ama Hayır, çok eğlenceli oldu. tabii 3 çocuk yazmamamız gerektiğini sette anladık ama hatırlıyorsanız. Ya en azından yaş aralığını Yani. Giray'la birlikte tecrübe ettikçe kolay olmadığını. Çünkü çocuk oyuncuyla çalışmak zor bir şey. Onun konfor alanını doğru bir şekilde tutabilmek. İşte uyku saatleri var, yemek arası var, onun bir düzeni var. Dolayısıyla böyle 2-3 yaşlar kritik yaşlarmış. Biz de bunu tecrübe ettik aslında hep birlikte. Evet evet. Çok Yani önemli. Çok öğretici bir set olmuş Gerçekten bence. çok öğretici. bir set Öyleydi. oldu. Eğlenirken öğrendik ayrıca. Çocuk nasıl yetiştirilir? Hem Aynen, birbirimizden hem setteki çocuklar. Ama kendi iletişimimizde de bir mutlu olduk. Gayet güzel iletişim kurduk yani. Çok O iyi. önemli. O terrible two dedikleri şey var ya. Evet, Bizim 2 yaşında bir oyuncumuz vardı bizim Evet. sette, en küçük çocuğumuz oynayan. Mesela orada anneliği çok hakikaten işe yaradı. Yani kendi çocuğundan edindiği tecrübeyle ona yaklaşma. Ben de o yoktu, benim daha bir aylık sende de oğlum. vardı. Seninle çok güzel iletişimi vardı. İlk gün. İlk Yani ilk gün oyuncak verdik ona, ondan oldu. Sonra bir daha çok şey olmadık ama çok güzel tamamladı vallahi hepsi çocukları. Ezgi sağ olsun bu konuda çok iyiydi yani. Estağfurullah. Tam konsepte uygunmuş. Hem hayatınızdaki Öyle, çok paraleldi, çok haklısın. paralel gitmiş. O yüzden de bu kameraya yansımış yani. Çok da bayağı böyle aile gibi. Her ne kadar hani durum absürt olsa da orada o aile gibi olduğunuz zamanlarda, şimdi spoiler da vermeden konuşayım diye de düşünüyorum ama o geçiyor. Yani bir şekilde o güzel. setin havasını hissettiriyor. Ben her yapım bence bir enerji veriyor insana diye düşünüyorum. Yani çocukların ne problemleri, derdi oluyor bilmeden ona dahil olan insanların başına gelen şeyleri anlatıyor film. Biz de aslında çocuklarımızın yaşları henüz orada olmadığı halde onları oynayan insanlar olarak biraz da yazdığımız şeyleri tecrübe etmiş de olduk. Sizin hani böyle absürt şeyleri sevdiğinizi biliyoruz, bunları yazmayı sevdiğinizi de biliyoruz ama mesela filmle ilgili benim ilk tespitim hani izlemeye başladığımda değişik bir şey ya, değişik bir kafa bu diye baktım ve izledim. Ne olacak acaba şimdi? Zaten daha ilk saniyelerde şöyle don diye kalıyorsunuz. Şunun bedeni şu kadar para versen girer misin falan. Biz orada Yani şu kadar para şöyle bir hayatı yaşar girer mısın? 10 gibi gün falan gibi sorular. hatırladım. Sonra bu eğlenceli hale gelmeye başlayınca bir dakika buradan bir şey çıkarabilir miyiz diye notlar almaya başladık. Hatta dizi olabilir mi diye düşünmüştük. Evet, Her ilk başta. bedene, başka bir bölümde başka bir bedene girse diye. Sonra filme döndü. Sonra ilkini herhalde yani ilk versiyon halini 2017'de. 2017 ya da 2018'de yazmıştık. Bu film de biraz Öyle Prens başladı. gibi oldu bizim. Evet. Biz bu filmi yazdık, bir yapım şirketine sattık 2017 yılında. Onlar pandemiye denk geldiği için yapamadılar. Sonra bize geri döndü. Biz başka bir yapım şirketine filmi tekrar verdik. Onlar da yapamadılar. Dedik ki artık o zaman ortada kalacağını biz yapalım. Ve ta oradan beri bir Böyle serüven hakikaten. bütün Türkiye'yi okutmayı planlıyorduk aslında çekmeden ama Aslında çok yapım şirketi evet gitti ve çok insan okudu. Yapmasak mı dedik, hani bu sanki hani daha önce yapılmış gibi. Ki bu bir tür Evet. beden değiştirme Daha önce filmleri. çok var. yapıldı Amerika'da. Hatta ülkemizde de yapıldı. Evet, evet. O yüzden de sevdiğimiz de bir tür. Biz o türe bir bakış açısı getirelim istedik. Ama sizin yaptığınız versiyonu farklı. Evet, Evet, yapılıyor bu tip şeyler ama hani o versiyon ve bir ailenin içerisine düşmek. Yani absürt bir durumu bir aile hikayesiyle birleştirme Evet. fikri benim Genelde hoşuma böyle gitti. bir şey yaşıyorsa birileri hiç olmayacak bir yerde uyanır Evet. ve o hikaye kral olur bir yerde, Evet, onu izleriz aynen. falan ama biz hani, tamamen bir aile bakabilecekler mi durumuna. herhalde de tasarruf yaptık yani. Hayalde de yapımcıyız dedik yani. Ne kralı ya işte İstanbul'da bir aile efendim. 3 çocuklu. Yani işte aile filmine buradan bakmak absürt geldi bana biraz doğrusu. O yüzden o kafayı sevdim. Evet, Yani süper. o bakış açısını sevdim. Kerem, Giray'la çalışmak nasıl? Çok keyifli. Çok keyifli. Yani çok uzun zamandır birlikte çalışıyorsunuz, birlikte yazıyorsunuz. Evet, Giray'la çalışmak, sana da aynı soruyu soracağım tabii ki ama ikili olarak çalışmak ve ilerlemek bu kadar uzun zaman ve öyle de görünüyor daha uzun yıllar birlikte olacaksınız. Çok da kolay bir şey değil. Ama hani o kadar eski zamanlar bir de herhalde çok
en başından beri birlikte olduğunuz, zorlu zamanları da birlikte atlattığınız için hani çok da güçlü bir dostluğunuz var. O yüzden mi böyle? Yoksa aslında çok zıt karakterlisiniz, farklı açılardan görüyorsunuz, dünyaya farklı yerlerden bakıyorsunuz. O yüzden mi böyle başarılı? Vallahi dersin? yani klişe tabir olarak hani zıt kutuplar falan değil aslında. Yani ikimiz de birbirine yakınız, ikimiz de birbirimizden o kadar uzağız insan tip olarak ama herhalde burada şey yapan şey bir karar merciğine ihtiyaç duyuyoruz. Bir hikayelerimizi paylaşırken ya da bir işte çalışırken. O da karar veremiyor, ben de karar veremiyorum ve ikimiz de karar veremediğimiz anlarda diğeri veremediğini anladığı için bu olsun diyor. Böyle birbirimizi tamamlıyoruz ve de yani tek motivasyonumuz eğlenmek. Yani şey diyoruz, yani bir fikir ortaya atıldığı zaman bir proje bazında hoşumuza gitmediğine direkt söylüyoruz. Yani ben bunda eğlenmem, ben bunda yararlı olamam diye. O yüzden birbirimizi o konuda iyi tamamlıyoruz. Yani eğleniyoruz yaratırken ya da böyle bir şey kasmıyoruz. Hadi çalışmamız lazım diye bir şeyimiz yok. Haftada toplasanız herhalde 3 ya da 4 gün çalışıyoruz. Yani şey Yazın olarak. süreçte. Yazın süreçte. O da yani oturup ofise gelip bunun yaklaşık işte 8 saat ofisteysek diyelim bir şeyde 6 saati işte sana 1 milyon verseler şunu yaparız. Valla böyle geçiyor. 2 saati verimli bir çalışma. Son 2 saat ya bir şeyler bulalım artık da geçiyor. Yani aslında o geçen 6 saat Üretim yani sürecine üretim dahil. dahil olan bir şey oluyor. Ama oradan mesela bir Var Bunlar bölümü çıkıyor. Orada Evet. bütün şakalaşmalardan. Evet. Yani aklımızda kalan her şeyi o 2 saatin sonunda hadi bunu bir bölüme çevirebiliriz biz durumu oluyor. Ya o yüzden çok keyifli. Yani birbirimize öyle sıkma, kasma, hadi çalış, yaz falan şeyimiz yok yani. O yüzden öyle yani. Çocuklar olduktan sonra bunlar değişecek mi? Bence daha da güçlenecek. Yeni hayatın ya da insanlığın yeni bir Şöyle resim yani o belirleyeceksin. okul fiyatlarını gördüğü zaman güçlenecek. Yani ben şu anda mesela Tutmak ona gerekiyor. 4 elle sarıldım şöyle. O da bana 4 elle sarılacak. Çünkü yani birlikte üretmek çok çalışmamız zor bir lazım. şey. Hakikaten şaka bir yana çok zor bir şey birlikte öğretmek ama biz sistemi bulan şanslılardanız yani. O hakikaten çok zor. Ama makine çalıştığı zaman da durmaz yani. Evet. Bir de birbirinizi iyi çözmüşsünüz bence. O yüzden de onun üzerinden gitmek, çok tecrübe etmişsiniz, çok yazmışsınız, çok zaman geçirmişsiniz. Şimdi onun meyveleri toplanıyor gibi geliyor Çok bana. yazdık, çok da yazdıklarımızı elimizde bekledik de yıllarca. Yani o şeyi de paylaştık. O olmayan zamanı da birlikte paylaştık. Ne olacak şimdi zamanlarını. O yüzden oldu şimdi zamanları çok daha keyifli tabii. Evet. Daha kolay buralar yani. Ezgi senin için nasıldı? Benim için çok gerçekten İkisiyle keyifli ve konforlu bir alandı. Çünkü onların birbirini bu kadar iyi biliyor olması, yaptıkları şeyden bu kadar emin olmaları, neyin olmasını istediklerini, neyin olmasını istemediklerini biliyor olması benim de çok sınırlarımı belirliyordu orada. Dolayısıyla çok sorduğum sorulara hemen net cevaplar alabildiğim, dolayısıyla oynarken de çok sıkıntı yaşamadığım, acaba bunu böyle mi yapsam böyle mi diye çok da ikilemlere düşmediğim çok eğlenceli bir setti. Bir de ne mutlu ki enerjimiz de birbirimize iyi geldi. Sette beklediğimiz anlarda da birçok paylaşımımız oldu. Keyifli vakit geçirdik. O süre de çok güzel geçti. O yüzden de iyi ki bu işin içinde oldum diyorum başından beri. Sete gittiğim günden beri. Ömer Faruk Sorak da gerçekten çok tatlı bir yönetmen. Çok Evet. yani bu işin piyasada bizim sinema ve televizyon piyasasında, reklam piyasasında en hatırı sayılır isimlerinden birisi kendisi. Ben ilk defa çalıştım. Çok eski tanıdığım halde. Onun ekibiyle çalışmak da çok keyifliydi. Her anlamda benim için gerçekten özlediğime değdi diyeceğim kadar eğlendiğim, mutlu olduğum, tür olarak da çok özlemiştim. Evet. Romantik komedi filminde oynamayı çok özlemiştim. Tam öyle bir filmdi. İkisine de burada da teşekkür ederim. Her programda edeceğim teşekkürümü. Teşekkür ederiz. Hakikaten şanslıyım. Çok mutluyum o yüzden de. Bu keyifli sohbet için de çok teşekkür ederim. Teşekkür Biz ederiz. teşekkür Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.